Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda elinizde bulunan parça ipleri kullanarak hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz kalem şeklinde kitap ayracı yapılışını anlatacağım. Ayracın yapılışında 3 farklı renkte koton iplik ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Ayracın yapılışına en koyu renk ile 2 zincir yaparak başlayalım. İkinci zincirin içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Birinci sık iğnenin tepesine bir tane, ikinci sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapalım ve ikinci sık iğneyi yaparken ikinci açık renge geçiş yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Birinci ve ikinci sık iğnenin tepesine bir tane, üçüncü son sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Yani toplam 4 tane sık iğne yapacağız. Burada koyu renkli ipi artık kesebiliriz. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak tüm sık iğnelerin tepesine bir tane sık iğne yapalım ve alt sıradaki sonuncu sık iğnenin tepesine ise 2 tane sık iğne yapacağız. Yan yana 5 tane sık iğne yaptık. Bir zincir, deseni çevirelim ve şimdi alttaki işlemleri daima tekrar edeceğiz. İlk sık iğneden başlayarak son sık iğneye kadar yan yana sık iğne yapacağız ve daima sıranın sonundaki son sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapacağız. Her sırada sık iğne sayısını bir tane artırmış olacağız. Toplam 6 sık iğne yaptık. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğneden başlayarak yan yana sık iğne yapalım. Son sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yaparak toplam 7 tane sık iğne elde edelim. Bir zincir, deseni çevirelim ve bu şekilde açık rengi yukarıya doğru yükseltmeye devam edelim. Toplam 10 tane sık iğne olana kadar deseni yükseltmeye devam edeceğiz. İlk yapmış olduğumuz başlangıç zincirinden sonra toplam 7 sıra yaptık. 2 sıra koyu gri renkten, 7 sıra da açık krem renkten ördüm ve şu anda son sırada yan yana 10 tane sık iğne elde ettik. 10. sık iğneyi yaparken 3. renge geçiş yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Artık açık renk ile işimiz kalmadığı için burada ipi kesebiliriz. Şimdi herhangi bir artırma yapmadan altta yaptığımız 10 tane sık iğnenin her birinin tepesine bir tane sık iğne yapalım ve toplam 10 tane sık iğne elde edelim.
Bir zincir, deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana 10 tane sık iğne yapalım ve herhangi bir artırma yapmayalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek ilk ilmeğin tepesinden başlayalım. Yan yana 10 tane sık iğne yapalım. Ve bu şekilde herhangi bir artırma yapmadan 10 tane sık iğne sırasını istediğiniz kitap ayracı uzunluğu olana kadar yükseltmeye devam edebilirsiniz. Ayracı istediğim uzunluğa gelene kadar yükselttim ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. İpi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet, böylelikle kitap ayracının da tüm yapılışını tamamlamış olduk. Yapmış olduğumuz en açık renk alanın ölçüsü 3 santimetre. Pudra renk ile örmüş olduğum alanın ölçüsü ise yaklaşık 18 santimetre. Genişliği ise 4 santimetre arkadaşlar. Kitap içerisine de koyduğumuz zaman görünümüne bir bakalım. Kamera arkasında ben farklı bir renk ile de deseni ördüm. Görmüş olduğunuz gibi her türlü roman ve hikaye boyutunda gayet ideal oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.